Buradan Ege'nin en güzel kesitlerinden bir tanesini kesintisiz olarak izleyebiliyorsunuz. Ev avcısı bugün Kuşadası Yaylaköy'de. Bugün doğanın içinde bir sitedeyiz ve bu site bütün Kuşadası'na hakim. Buradan bütün Kuşadası'nı görebiliyorsunuz. Hemen arkasında Milli Park'ı görebiliyorsunuz, Sisam'ı görebiliyorsunuz. Muhteşem bir lokasyon. Hatta size şöyle söyleyebilirim. İnanın Ege bölgesinde böyle bir lokasyonu bulmak çok mümkün değil diye düşünüyorum. Buradan Ege'nin en güzel kesitlerinden bir tanesini kesintisiz olarak izleyebiliyorsunuz. Ve evet, bir sitenin içindeyiz. Hatta biz bu sitenin içindeki en öndeki 2 villadayız. Bugün size 2 tane villa sunacağım ve aynı anda ikisini birden satıyoruz. Hatta şöyle de yapabiliriz, ayrı ayrı satabiliriz. Şu anda bu 2 evin büyük olanındayım. Burası 2 katlı bir ev. 2 katlı 4+1 ve bu 4+1 aslında 5+1'den çevrilmiş bir ev. İkinci olan küçük evimiz tek katlı. Bu da çok değerli çünkü Kuşadası'nda tek katlı ev bulmak mümkün değil diyebilirim sizlere. Ve o evimizde 2+1 metrekare olarak da gerçekten geniş bir ev. Bu arada bunların ikisinin toplam arsa payı tam 2000 metrekare, hatta bir tık üstünde diyebilirim. 2 dönüm. Yani bir dönüm birisine ait, bir dönüm de birisine ait diyebilirim. Muhteşem, ikisinin de bahçesi var. Şu anda bulunduğum evde havuzumuz var ve buradan kesintisiz doğayı ve denizi izleyebiliyorsunuz. Önünüzde yemyeşil bir doğa var. Kuşadası'nın o nefis yeşilliğini görüyorsunuz. Arkasında Ege Denizi'ne bakıyorsunuz. Hatta arkanız bile tamamen doğa. Nefis bir konum, nefis bir evdeyiz şu anda. Hemen sizlere evimizin teknik detaylarını söylemek istiyorum. Evimiz yerden ısıtmalı. VRF klima sistemimiz var ve bu hazır. Evimizde her şey hazır aslında. Birazdan içeriye geçince göreceksiniz. Hemen oturup yaşayabilirsiniz ve gerçekten buraya geldiğinizde bu sessizliği, kuş seslerini, doğayı, bahçenizi gördüğünüzde bence çok etkileneceksiniz. Tekrardan teknik özelliklerimize, evin özelliklerine dönmek istiyorum. Hemen girişte açık olarak 3 tane aracınızı koyabileceğiniz yer var. Yukarıdaki evde de 2 tane aracınızı koyabileceğiniz yer var ve oradan aşağıya asansörle inebiliyorsunuz. Dediğim gibi biz bu ikisini aynı anda satışa çıkıyoruz ama bunları ayrı ayrı da satabiliriz. Dış görünüme çok özen göstermişler ve benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bu alaçatı taşları beni etkileyen değerlerden bir tanesi. İçeriye girdiğimizde yine ahşabın ve taşın nasıl bütünleştiğini görüyorsunuz. Hep beraber birazdan göreceğiz zaten. Bu taşların detayına da artık içeride bakarız. Şöyle yapalım. Öncelikle bir bahçemizi gezelim. Ondan sonra da evimizin içine geçelim. Şu anda villamızın girişindeyiz. Buradan aracınızla geliyorsunuz. Burada bir cep var. Buraya bir tane büyük araç, hatta belki 2 tane büyük aracınızı koyabilirsiniz. Buraya rahat bir şekilde 2 tane aracınızı koyabilirsiniz. Bunun hemen yolun üstüne de koyabilirsiniz. Yani bol miktarda aracınızı park edeceğiniz alan var.
Hatta ön tarafa bile 2-3 tane araç rahat bir şekilde park edebilirsiniz. Şu an bahçemizdeyiz. Burası evin girişiyle hemzemin. Üst bahçe diyebilirim sizlere. Aşağıda da hemen bir kot aşağıda, aşağı yukarı 1-1,5 metrelik aşağıda ikinci bir bahçemiz var. Yemyeşil, pırıl pırıl. Orada bir tane de kamelyamız var. Oradan oturduğunuz anda da inanın bu doğanın, sessizliğin tadını çıkartabilirsiniz. Burada bana hitap eden birçok bölüm var. Dinlenebileceğim, kitabımı okuyabileceğim, hatta meditasyon yapabileceğim nefis alanlar var. Size şöyle göstermek istiyorum. Küçük bir kısmetsizlik mi diyeyim? Yani bugün hava puslu ama buradan baktığınızda burası full deniz. Arkasında Milli Park Sisam ve buradan Kuşadası'nı da görüyorsunuz. Yani Kuşadası'nın bütün manzarasına sahipsiniz. En yüksek noktadasınız diyebilirim ve burası bir site. Yani dağın başında tek kalmış bir yerde değilsiniz. Bilginiz olsun. Buraya geldiğinizde aslında bunların hepsini anlayacaksınız. O yüzden cep telefonu numaramı bence hemen kaydedin. Ve benden randevu alın. Gelin burayı beraber gezelim. Hazır onu söylemişken bizi Instagram'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, TikTok'tan takip etmeyi unutmayın ve tabii ki evavcısı.com bütün portföylerimizi, fiyatlarımızı, her şeyimizi web sitemizden görebilirsiniz. Evet, şu anda havuz kenarına geldik. Burada kocaman bir sonsuzluk havuzumuz var. Şöyle söyleyebilirim sizlere, yani bunu Bodrum'da bir sefer görmüştük herhalde, Doruk hatırlarsan. Buradan havuza girdiğiniz anda bu muhteşem manzarayı sıfır seviyesinden izleyebiliyorsunuz. Havuzun içinde yeşilliklerle ve denizle birleşiyor. Hemen burada verandamızı sizlere göstermek istiyorum. Verandamıza geçelim. Burada yani kocaman bir verandamız var. Bir dönüm içinde olduğumuz için hem evimiz geniş hem verandamız. Tabii ki mimari yapısıyla da çok hoş. Bana böyle biraz şeyi hatırlattı. Çeşme, Urla civarlarındaki mimari yapıyı hatırlattı. Oraya gittiğimde de aslında onlar da bana böyle biraz Akdeniz havası, İtalya, İspanya mimarisini hatırlatıyor. Bunu burada yaşayabilirsiniz Kuşadası'nda. Evet, burada geniş bir verandamız var. Oturma yerlerini görüyorsunuz. İşte yemek masanızı koyabilirsiniz. Hatta buraya kocaman bir masa koyarsınız. Burada ailecek, hatta aile ne demek yani, sülale boyu yemek yiyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla nefis partiler verebilirsiniz. Çok geniş bir alan. Buradan yani evin her köşesinden bu manzarayı izleyebiliyorsunuz. Evet, şimdi bahçemizi de dolaştığımıza göre evin girişine geçip evin içine bakalım. Şu anda evimizin girişindeyiz. Aracınızı park ettiniz, eşyalarınızı, işte market alışverişlerinizi elinize aldınız. Rahat bir şekilde evimize geçebiliyoruz. Evimize girdik. Hemen girer girmez size şunu göstermek istiyorum. Dışarıda bahsetmeyi unuttuğum bir şey. Evde akıllı ev sistemimiz var. Alarmımız var. Hem yangın için alarmımız var, hem su baskını için alarmımız var. Her türlü dedektörümüz var ve hazır diyeyim ben sizlere. Bunların hepsini vallahi inanın aklıma geldikçe söyleyeceğim. Fakat eğer unuttuğum bir şey varsa açıklamalar kısmına yazarım. Fiyatını da açıklamalar kısmına yazıyor olacağız. Bilginiz olsun. Dresuar olması çok güzel bir şey. Ben çok seviyorum. Eve gelir gelmez hemen elinizdeki eşyalarınızı buraya koyabilirsiniz. Buradan uzun ve güzel bir koridorumuz var. Sağ tarafta ahşap. Birazdan çıkacağız. Yandaki taşları da söyleyeceğim. Baktığınız anda ahşap dokusu, taş dokusu bence çok hoş. Evet, bütün kapıları atlıyorum ve direkt ve öncelikle salona geçmek istiyorum. Burada 40 metrekare genişliğinde salonumuz var. Ahşap ve taş, hemen şöyle Doruk geçeyim istersen de. Bu taşları ben çok seviyorum. Bu ahşapla bütünleşiyor. Çok da hoş oluyor. En önemli özelliklerimizden bir tanesi de tavan yüksekliğimiz. Salonumuzda tam bir dağ havası, dağ evi havası esintisi var. Ben böyle yüksek tavanları seviyorum ve
yukarısının orijinal ahşap bırakılması çok hoşuma gidiyor. Yani burada çok farklı bir duyguyu yaşayabiliyorsunuz. Dağ evi havasını yaşayabiliyorsunuz. Burada bir şöminemiz var. Yine dışarıda söylemeyi unuttuğum, burada gerçek bir odun şömineniz var. Onu da oturup izleyebilirsiniz ve aslında tabii ki izleyebileceğiniz alan burada. Hem şömineniz var hem de oturduğunuz anda deniz manzarasını, doğa manzarasını her konumdan yakalayabiliyorsunuz. 40 metrekare genişliğinde büyük bir salon. Kesinlikle bu eve ve buraya, bu siteye yakışacak bir bölüm. Burada yemek masamız var. Bu yemek masanızı daha da büyütebilirsiniz. Hatta çok daha farklı salona dekorasyonlar yapabilirsiniz. Tekrar söylüyorum ama bu genişlik hissi, tavanın yüksek olması çok değerli. Doruk sen arkada kaldın ama hemen şuradan ben şu VRF sistemlerini göstermek istiyorum. Evet, hemen bir yer değiştirdiğimizde klima sistemimiz hazır. Dediğim gibi evde her şey hazır. Siz hemen eşyalarınızı alıp geleceksiniz. Şimdi bu güzel salonumuzdan çıkıp, yani çıkmak da istemiyorum. Çok keyifli, tutuyor beni burada kendisi. Ve gözümü de doğadan ve hatta işte manzaradan alamıyorum. Buradan mutfağımıza geçelim. Biz ekip olarak konuştuğumuzda herhalde şimdiye kadar gördüğümüz en keyifli mutfak diyebilirim ya da unuttuğum olabilir, bilemiyorum. Onlardan bir tanesi, yani listenin kesinlikle en üst sıralarında. Arzu ederseniz burası kapatılmaya çok müsait. Doruk hemen dönmüşken isterseniz hemen burayı bir kapıyla kapatabilirsiniz. Koridorunuzu kesmiş olursunuz. Hemen burada da yine bir kapı genişliğinde yerimiz var. Salonla da burayı bölebilirsiniz. Burası apayrı bir yaşam alanı. Yani tek başına bu mutfak kesinlikle bir yaşam alanı. Ortada da yine aynı şekilde herhalde gördüğümüz en büyük mutfak adası var. Bunun çevresine 3, 6, 8 kişi oturup isterseniz yemeğinizi hemen burada yiyebilirsiniz. Ve buradan bu manzaranızı aynı şekilde izleyebilirsiniz. Yani oturduğunuz yerden bu muhteşem hem bahçenizi, yeşilliklerinizi, çiçeklerinizi görebiliyorsunuz. Arkasında da bütün Kuşadası ayaklarınızın altında. Yani Ege'de böyle bir parçaya bakmak, inanın keyiften öte bir şey diyebilirim sizlere. Buradan verandaya çıkabiliyorsunuz. Verandanıza çıkabiliyorsunuz. Servis çok kolay ve rahat. Az önce de söylemiştim, buraya yani 10 kişinin üstünde bir, hatta çok daha büyük 12 kişilik belki daha fazla yemek masası atabilirsiniz. Şöyle sadece ahşap dokusu olduğunu düşünün. Bence nefis. Doruk şu detayları göstermeli miyiz bilmiyorum. Burada çift kapaklı bir buzdolabımız var. Altında da derin dondurucumuz var. Şu anda evde yaşam yok ama malzemeler duruyor. Bilginiz olsun. Fırınımız, her şeyin yerli yerinde olması inanın çok hoş. Upuzun bir tezgahımız var burada. Tabii ki en büyük hayat kurtarıcı olan da buradaki mutfak adası. Buraya geldiğinizde bunların hepsini anlayacaksınız. Şimdi tekrardan koridorumuza geçelim. Doğru, koridora sondan başlamak istiyorum da. Şurada banyomuzu ve tuvaletimizi göstermek istiyorum. Evet, bu evde sürekli dolaşırken otomatik klozet sistemimiz var. Siz yaklaşınca hemen açılıyor bütün odalarda. 2 kademeli bir banyo, lavabo ayırmışlar. Bu da çok hoş olmuş. Buradan sondan giriş kapısına doğru giderken burada depolama alanımız var. Merdiven altı da çok güzel değerlendirilmiş. Zaten bir dönümün içindeyiz. Her yerde depolama alanınız var. Ama tabii ki evin derli toplu olması çok hoş. Beyaz da çok yakışıyor. Şimdi bu villamızın giriş katındaki ilk odamıza geçiyorum. Burası geniş olan odamız. Bu odamızın büyüklüğü 22 metrekare. Yani giriş katında bu kadar geniş oda hatırlamıyorum desem yeri var. 22 metrekare, içinde kendi banyosu, tuvaleti var. Gömme dolaplarımız var. Geniş 3 kapaklı bir dolabımız var. Ve tabii ki buradan harika bir deniz manzaramız var. Ve dışarıdaki pencere de estetik anlamda çok hoş yapılmış. VRF klima sistemimiz,
her şeyiyle hazır. Nefis bir villa ve oda diyebilirim. Şimdi hemen bu odamızın dediğim gibi kendisine ait bir banyosu, tuvaleti var. Şöyle çok da fazla detaya girmeye gerek yok. Bence bu eve yakışacak harika bir banyo. 22 metrekare. Bu arada mutfağın metrekaresini söylemedim sanırım. Orası da 22 metrekare. 22 metrekare ayrı mutfağımız var. 40 metrekare salonumuz var. 22 metrekare girişteki birinci odamız. Bu evin en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi 2 katlı ama alt katında 2 tane geniş odamız var. Yani hani tek katlı evleri aratmayacak bir villa burası. O yüzden de çok değerli. Bunu da bulamıyoruz. Burası banyosuyla beraber 17 metrekare. Girişteki ikinci odamız. Aynı şekilde VRF klima sistemi, yerden ısıtma sistemimiz, her şeyi hazır. İçinde 2 kapaklı geniş bir gardırobumuz var. Tamamen full hazır. Renkler, tonlar çok güzel. Bu da sizin arka bahçenize bakıyor. Bu ev komple odalarıyla, her şeyiyle, aynı zamanda havuzuyla beraber %100 mahrem diyebilirim. Gözümden kaçmış olabilir mi bilmiyorum ama tamamen mahrem. Burada da odamıza ait bir banyo, tuvaletimiz var. 3 metrekare büyüklüğünde. Bunun banyosu bir tık küçük. Zaten oda da küçük. Diğeri 22 metrekareydi. İçindeki banyosu da 5 metrekareydi. Doğal olarak orayı ana yatak odası olarak bile rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Girişte ben vestiyerimizi göstermedim. Burada küçük bir ayakkabılık ve vestiyerimiz var. Dışarıda ve bu alanlarda zaten çok yerimiz var. Hatta şöyle girdiğimizde belki bu odayı düzenleyip kendinize bir ayakkabılık yapabilirsiniz. Ve burası bir teknik oda diyebilirim şu anda sizlere. Şu anda üst katımıza geçiyorum. Ahşap dokular harika. Traverten taşlarımız var. Yani her yeri ayrı bir keyifli. Hepsinde ayrı ayrı dokunuşlar var. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Güzel merdivenimizden yukarıya çıktıktan sonra hemen Doruk, ben senin şimdi arkana geçmek istiyorum. Çünkü orada ayrı bir konsept var. Hani genişliği artık hissedin diyebilirim sizlere. Burada bir cumbamız var. Dışarıdaki çekimlerden fark ettiniz mi bilmiyorum. Bir cumbanız var. Yani şu anda üst kata çıktığınızda bu ortak alanda cumbada bile bu manzarayı seyredebilirsiniz. Burada oturup buranın tadını çıkartabilirsiniz. Sol tarafta yeşillikleri, yeşillik derken şöyle ağaçları görebiliyorsunuz. Burası yapılaşma anlamında çok yoğun bir bölge değil. O yüzden bol miktarda ağaç, yeşillik var. Sırtınızı zaten dağlara ve yeşilliklere, ağaçlara yaslamış durumdasınız. Önünüzde yine ağaçları görüyorsunuz. Arkasında muhteşem manzarayı şu anda buradaki cumbadan dahi görebiliyorsunuz. Evet. Yani cumbanın güzelliği bile ayrı. Hatta şey de yapabilirsiniz. Bodrum'da bir yerde vardı. Doruk hatırladın mı bilmiyorum ama ya da izleyicilerimiz hatırladı mı? Aslında burayı sedir yapabilirsiniz. Sanki ben olsam öyle yaparım. Burayı sedir yapıp burada farklı bir zaman dilimi yaşayabilirsiniz. Gecesi, gün batımı apayrı güzel bu arada. Hemen üst katımızda en güzel, önemli alanlardan bir tanesi çamaşır makinenizi, kurutma makinenizi koyabileceğiniz bölüm. İşte burada teknik altyapımızın devamı var. Daha doğrusu işte kamera ve kameranın altyapı sistemi burada. Burası da ikinci bir teknik odamız ya da çamaşır odası, artık çamaşır odası desem daha iyi olacak işin aslı. Evet, çamaşır odamızdan çıktık. Buradaki ilk odamıza geçmek istiyorum. Üst kattaki odamız daha geniş. Aşağısı 17 metrekareydi. Burası 27 metrekare. Gerçekten ciddi büyük bir alanımız var ve arka tarafta da siz göremiyorsunuz ama kocaman bir burada dolabımız var. Şöyle söylemek istiyorum. Dışarıdan buraya gün ışığı geliyor. Gün ışığını alıyorsunuz. Zaten dediğim gibi geniş ve ferah bir oda. 27 metrekare büyüklüğünde ve bu 27 metrekarenin içinde kendisine ait burada bir de banyomuz var. VRF klima sistemimiz yine arka tarafımızda hazır. 27 metrekare büyüklüğünde geniş bir
yatak odası. Yani yatak odası olarak kullanırsınız herhalde. Bilemedim. Belki çalışma odası bile olabilir. Evet, buradan ana yatak odasına geçiyorum. Ana yatak odasına geçerken hemen burada ana yatak odamızın banyo tuvaleti var. Geniş bir banyo tuvalet ve 44 metrekare büyüklüğünde ana yatak odası. Gerçekten kocaman bir ana yatak odası. Girişte size şöyle söylemiştim. Bu ev aslında 4+1 ama ilk yapıldığında bu ev 5+1'di. Yani aslında burası 2 odaydı. Tam ortadan bunu 2'ye bölüyorsunuz. Bölebilirsiniz. Hani böler misiniz bilmiyorum ama burası 5+1'den 4+1'e çevrilmiş. O yüzden burada çok geniş 44 metrekare bir ana yatak odamız oluşmuş. Böyle çok hoş, eğer fazla bir odaya ihtiyacınız yoksa bence yeterli. Doruk, hemen şuradan göstermek istiyorum. Şöyle burada bir dolabımız var ve giyinme bölümümüz. Giyinme bölümümüze geçeyim. Burada bir giyinme odası oluşturulmuş. Gayet de hoş olmuş. Kesinlikle zaten bu evde olması gereken bir oda idi. Buradan hemen karşı tarafa geçmek istiyorum. Asıl ana yatak odasının işte ikinci bölümü diyebilirim. Oturma alanı, aslında oturma alanı derken sanki bana göre böyle bir mini sinema odası oluşturulmuş gibi. Ama ben şöyle isterdim işin açıkçası. Yani bu televizyonu ve bu televizyonun alt tarafını kaldırırdım. Buraya bir tane projeksiyon yansıtırdım. Vallahi yattığım yerden bu filmimi iyi bir ses sistemiyle muhteşem bir şekilde yaşardım. Aynı zamanda buradan manzaranızı da izleyebiliyorsunuz. Hani orada sinema odası oluşturulmamış olsa aslında yatağımı şöyle alırdım. Çünkü yatarken ya da kalktığımda bu deniz manzarasını seyredebilirdim. Valla burada inanın bu çelişkileri yaşayacaksınız diye düşünüyorum. Yani ben bir türlü şey yapamadım. Acaba hangisini yapsam diye karar veremedim. Evet, 44 metrekare büyüklüğünde geniş ana yatak odası ve bunun kendisine ait 2 tane de balkonu var. Oradan hemen bir tanesine çıkalım. Şuradan bir balkonumuzun bir tanesine çıkmak istiyorum. Biraz hava kararmaya başladı derken aslında birazdan gün batımı olacak. Altın saatler muhteşem. Hele bu evde daha bir farklı. Kuşadası ayaklarınızın altında. Bütün Ege bölgesinin bir kısmı ayaklarınızın altında. Muhteşem. Karşıya bakıyorum. Karşı taraf yemyeşil orman. İşte arkada birazdan diğer evimize geçeceğiz. Burada bahçeniz, havuzunuz her şeyiyle hazır. Videomuz burada bitmiyor. Kapatmayın. Genelde hep öyle oluyor. Çünkü işte ya bahçeye ya da evin balkonuna geçip final yapıyoruz. Ama şimdi ikinci evimize geçelim. Bir de oraya bir bakalım. Şimdi ilk villamızın bahçesindeyiz ve buradan ara bağlantımız var. Bu ev sahibimiz ikisini aynı anda kullandığı için tabii ki aradan geçiş var. Biz de o arayı değerlendireceğiz. Fakat araya girmeden önce bir şey daha söylemek istiyorum. Burada asansörümüz var. Arzu ederseniz, hani bu iki evi aynı anda aldığınızı düşünürseniz üst tarafa park edebiliyorsunuz. Üst tarafa park ettikten sonra aracınızı asansörle aşağıya inip düz ayak olarak buraya gelebiliyorsunuz. Evet, havuzumuzun kenarından, sonsuzluk havuzumuzun kenarından hemen ben diğer evin bahçesine geçiyorum. Dediğim gibi bunların toplamı 2 dönüm. 1 dönüm burada, 1 dönümde diğerinin arsa payları var. Burası kocaman geniş bir bahçemiz. Biz şöyle hayal kurduk. Hani ayrı ayrı aldığınızı düşünün, kullanıyorsunuz. Artık bilemedim nasıl alabilirsiniz diye. Burası kocaman bir alan. Yani her şey yapılır buraya. Ama hani ayrı aldığımızı düşünürsek havuz yapabilirsiniz. Futbol sahası yapabilirsiniz. Yani burada her şeyi yapabilirsiniz. Ne diyeyim? Doruk iyice açıldı herhalde. Şeyi mi anlatmaya çalışıyor, bize ölçeklendirmeye çalışıyor diye tahmin ediyorum. Evet, ben bir ucundayım, Doruk bir ucunda, herhalde küçücük kalmışımdır diye düşünüyorum. Kocaman bir bahçemiz var.
efsane geniş bir bahçe. Yani buraya tiny house mu koyarsınız, çalışma odası mı yaparsınız, nasıl yaparsınız bilmiyorum ama her şeye açık, efsane geniş bir alan. Evet, bu bağlantıdan şimdi ikinci evimize geçiyoruz. Şimdi ikinci evimizin bahçesinden çıktık ve evimize geçiyoruz. Burası üst kotta, verandamızdayız. Güneş kırıcılarımızı görüyorsunuz. Kocaman bir verandamız var. Burada yaz, kış harika vakit geçirebilirsiniz. Muhteşem bir manzara. Hatta şöyle diyebilirim, aşağıdaki kottan böyle herhalde bir 2-3 metre daha yüksekteyiz. Ama hangisine bakarsanız bakın bu güzellik, inanın başka bir yerde bulamayacağınız bir güzellik. Oturduğunuz anda buranın manzarasını, denizi, dağları, her şeyi görebiliyorsunuz. Burada şöyle yapabilirsiniz. 2 tane ev dedim ya, bu çok fazla ele geçmeyecek bir fırsat. Gerçekten çok değerli. Kuşadası için çok değerli bir sitedeyiz ve bu sitenin en güzel 2 evi diyebilirim sizlere. Çünkü en öndeki 2 villadayız ve ikisini de aynı anda değerlendirebilirsiniz. Burası 2+1. Şimdi gezeceğiz fakat gezmeden önce hemen şunu söylemek istiyorum. Burayı müştemilat olarak kullanabilirsiniz ya da ebeveynleriniz, yaşlı ebeveynleriniz varsa ebeveynleriniz için burayı apayrı bir ev olarak kullanabilirsiniz. Şu yüzden değerli, tek kat olduğu için 2 tane kendi içinde odası var, açık mutfak salonu var. Hatta bu ev sahibimiz işte kendi çocukları diyeceğim, gençler için kullanıyor. Yani nasıl değerlendirirsiniz bilmiyorum ama kendisi apayrı bir ev olabilir. Tek katlı olması çok değerli ve bu muhteşem manzara hani Kuşadası'nda bulabilir misiniz? Yani yok desem yeri var. O kadar değerli. Şimdi evimizi tersten dolaşmaya devam ediyoruz. Burası açık verandamızdı ve burada bir de kapalı bir verandamız var. Hani diyelim ki kışın, yani 8 ay zaten dışarıda geçirebilirsiniz ama belki 3-4 ay biraz serin oldu diyelim. Burada her türlü yemeğinizi yiyebilirsiniz, misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz. Buradan da aynı şekilde kesintisiz manzaranızı izleyebiliyorsunuz ve bu verandamızda klimamız da var. Her türlü geçişimiz de şu anda var. Evet, şimdi isterseniz artık evimize yavaş yavaş geçelim ve şöyle giriş holümüz diyebileceğim koridorumuzun kısmına geliyorum. Doruk, şöyle istersen bir açayım da dış kısmını da görmüş olalım. Aracınızı dışarıya park edebilirsiniz. Biz dışarıya park ettik. Önünüzde 2 araç park edebileceğiniz alan var. Burada üstte güneş kırıcısı olan bir otopark alanınız var. Az önce bahsetmiştim. Arzu ederseniz oraya park edip asansörle diğer eve ulaşabiliyorsunuz. Arkada böyle küçük bir bahçeniz var. Buradan içeriye giriş yapalım. Artık standart girişimiz bu. Evet, şöyle kapatayım. Doruk, hemen şu giriş kısmını da, yani çok güzel ayrılmış. Salonu, mutfağı ayırmışlar, odaları ayırmışlar. Bu koridordan her tarafa geçebiliyorsunuz. Yani burada çok güzel, küçük minimal bir vestiyer alanı oluşturulmuş. Dışarıda isterseniz ayakkabılarınızı, vestiyerinizi inanılmaz genişletebilirsiniz. İsterseniz burada da genişletebilirsiniz. Bunların hepsi artık size kalmış. Açık mutfak salonumuza geldik. Burada 37 metrekare büyüklüğünde açık mutfak salonumuz var. Gayet yeterli, hoş bir mutfağımız. Hatta şöyle söyleyeyim ben size, burada bir tezgahımız var. Burada da aynı şekilde diğer evin bir tık minimali diyebilirim, mutfak adamız var. Burada mutfak masanızdan ya da mutfak adanızdan manzaranızı görebiliyorsunuz. Her yerden manzaranızı görebiliyorsunuz. Aynı şekilde yüksek bir tavanımız var burada. Az önceki evin dediğim gibi bir tık küçüğü diyebilirim sizlere. Geniş bir salon. Tabii ki tavanın yüksek olması bu ferahlığı iyice arttırıyor. Evet. Buradan hemen odalarımıza geçelim. Dediğim gibi burası tek kat bir villa. Buradan hemen birinci odamıza geçiyorum. Burası arka bahçenize bakan oda.
tam 20 metrekare büyüklüğünde. 20 metrekare büyüklüğünde ve bunun kendisine ait banyosu, tuvaleti var. Evet, buradan arka bahçenizi, işte yeşilliğinizi görüyorsunuz. Karşınızda da istinat duvarı var. Bence orayı şöyle begonvillerle süslediğinizde muhteşem bir böyle kapalı bahçeye dönebilir. Çok da hoş olur bence. Evet, Doruk, şöyle hızlıca hemen banyosuna bakmak istiyorum. Geniş ve yüksek tavanlı bir banyomuz var. Banyomuzda hemen şu dolabımızın içini göstermek istiyorum. Çamaşır makinenizi, kurutma makinenizi bu bölüme koyabilirsiniz. Tavana kadar da ikinci bir dolabımız var. Evet, buradan çıktık. Tekrar koridorumuza geliyoruz. Hemen Doruk, şuraya da hızlıca ortak bir tane tuvaletimiz var. Ve ikinci odamıza geçiyoruz. Bu evdeki ikinci odamız ve son odamız. Burası 2+1. Burası da aynı şekilde 20 metrekare büyüklüğünde. İki odamızın da büyüklüğü 20 metrekare. İkisinin de içinde banyosu, tuvaleti var. Orası arka bahçeye açılıyor. Burası da ön taraftaki verandanıza açılıyor. Buradan deniz manzaranız var. Hatta kesintisiz ve önü kesinlikle kapanmayacak bir deniz manzarası. Deniz manzarası diyorum ama onun haricinde bütün manzaralar var. Balkona çıkalım, orada devam ederiz. İki evimizi de dolaştık. İkisini aynı anda satabiliriz, ayrı ayrı da satabiliriz. Artık bu değerlendirme size ait. Nasıl olur bilmiyorum. Tek katlı evimiz, diğeri de 2 katlı evimiz. 2 katlı olan 4+1, burası 2+1. Bunu kesinlikle değerlendirin çünkü bu fırsatlar çok ele geçecek olan fırsatlar değil. Muhteşem bir Ege kesitine bakıyoruz. Harika bir manzara, deniz manzarası, doğa manzarası, işte adaların manzarası, her şey bir arada. Bütün Kuşadası'na en yüksek noktadan hakimsiniz. Burası bir site, güvenlikli bir site ve bu sitenin belki de en değerli 2 evindeyiz. En ön sırada muhteşem, kesintisiz bir manzara. Birer dönümden 2 dönüm arsamız var. İçinde de 4+1 ve 2+1 olmak üzere 2 tane evimiz var. Buradan konumumuzu söyleyeceğim. Hani öyle yükseklerdeyiz gibi konuşmalar olunca dağın başında bir yerde değiliz. Bilginiz olsun. Zaten sitemiz hemen yol kenarında. Buradan Yaylaköy'e 5 dakika sürmez bile herhalde. Yani 2-3 dakika içinde Yaylaköy'e gidebilirsiniz. Ana yola ulaştığınızda da, ki ben karşımda ana yolu görüyorum. Ana yola ulaştıktan sonra da 10 dakika içinde gidebilirsiniz Kuşadası merkeze. Yani toplamda 15 dakika içinde Kuşadası merkeze gidebilirsiniz. Her türlü alışverişinizi yapabilirsiniz. Buradan Yaylaköy'e gidip oradan da normal market alışverişlerinizi ya da günlük ihtiyaçlarınızı oradan da karşılayabilirsiniz. Çok daha fazla uzatmayacağım. Bu 2 tane birbirinden güzel evi gezdik. Bunun bütün özelliklerini açıklamalar kısmına yazıyorum. Fiyatlarını açıklamalar kısmına yazıyorum. Aklınıza takılan bir şey olursa beni hemen cep telefonu numaramdan arayabilirsiniz. Bizi tüm sosyal medya kanallarından takip edebilirsiniz. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, hatta YouTube'da ikinci kanalımız var. Ev Avcısı Kuşadası. Oraya abone olmayı unutmayın ve orayı da mutlaka takip edin. Son olarak evavcısı.com web sitemiz. Web sitemizdeki bütün güncel portföylerimizi ve fiyatlarımızı bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.